Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi bomba gibidir. Videonun başlığından görmüş olduğunuz üzere benim keyfim çok bomba gibi değil. Geçenlerde diş hekimine gittim. Diş hekimi şöyle bir dişlerime baktı, etti. Daha sonrasında şu arka tarafta iki tane dişimin kaplama olması gerektiğini söyledi. Yani biliyorsunuz kaplamada dişi bayağı bir küçültüyorlar. Daha sonrasında kalıp alıyorlar. O kalıba göre laboratuvara gidiyor. Laboratuvarda o dişi yapıyorlar. Daha sonrasında tekrar takıyorlar vesaire. Böyle farklı bir sürece girdim. Onun dışında zaten yani ben 7-8 yıldır Amerika'dayım. Çok fazla diş problemi yaşamamak için ben buraya gelmeden önce bütün diş sorunlarımı hallettim arkadaşlar. Bu arada hem diş sıkıntısı var hem de biraz hastayım. Amerika'da hava bayağı bir sıcak oldu, soğuk oldu, sıcak oldu, soğuk oldu. Şimdi yine soğuk oluyor özellikle Florida bölgesinde. Ve bu da beni etkiliyor ilginç bir şekilde. Yani bir türlü kendimi tam anlamıyla toparlayamadım. Her neyse dediğim gibi ben Türkiye'de yaşıyorken buraya göç etmeden önce bir 7-8 sene önce arkadaşlar dişlerime baktırdım. Ne yapılması gerekiyorsa yaptırdım. 2 tane falan ya da 3 tane 20'lik dişimi çektirdim. Yani biraz zorlu bir süreçti. Ağzım böyle şişmişti ama neyse onları hallettik vesaire. Tabii buraya gelince illaki diş sorunum oldu. Burada kanalda yaptırdım, dolguda yaptırdım ama hiçbir zaman kaplamaya kadar gitmemişti arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Ben 2 tane kaplama dişi için zaten işlemlere başladım. Şu an arka tarafta mesela şu sağ arkadaki dişler, şunlar tam gözükmüyor tabii. Şöyle yapınca bile gözükmüyor ama bu arkadakiler arkadaşlar 2 tane kaplama yapılacak. Dişler küçültüldü, ölçüleri alındı. Hatta ne kadar para verdim, vermedim bunları da videonun sonunda sizlere faturalı şeklinde göstereceğim. Ama o ölçüleri alırken diş hekimi dedi, Okan dedi, yani senin bir tane 20'lik dişin kalmış dedi şu arkada. O da şu an kaplama yapacağımız dişlere baskı yapıyor olabilir dedi. Dedim Allah Allah, böyle bir şey hiç beklemiyordum dedim. O yüzden dedi bir git baktır dedi. Onu çekmemiz gerekiyorsa onu oradan alalım dedi. Ben de tamam dedim. Yani zaten böyle bir video çekmeyi düşünüyordum. Baktım iş iyice uzadı. Benim de bunu yaptırmam gerekiyor arkadaşlar sonuçta. O yüzden dedim sizlere bir video çekeyim. Şimdi en arkada 20'lik diş, bu yapacağım kaplama dişleri ne kadar rahatsız ediyor, ne kadar etmiyor, bunları öğrenmemiz açısından surgeon'a gidiyorum. Şöyle bir bakacak, karar verecek. Onun dışında surgeon için herhangi bir ücret ödeyeceğim mi ödemeyeceğim hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada benim sigortam var çalıştığım şirket tarafından. O yüzden sizlere zaten sigortalı olsa ne kadar olur, sigortasız olsa ne kadar olur şeklinde fiyatları da göstereceğim. Ben şimdi yoldayım. Sizlere haberdar edeceğim. Şimdi geldim arkadaşlar. Bakalım 20'lik dişin akıbeti ne olacak? Evet, şimdi çıktım. Randevumuzu aldık. Büyük ihtimal dişimizi çekecekler. Vallahi hiç acımayacaklar. Şöyle randevu da burada yazıyor arkadaşlar. Ocağın 22'sine verdiler. İlk önce bir X-ray'de bakacaklar herhalde. Ama dediğim gibi biz daha öncesinde baktık. Yani bunu büyük ihtimal çekmek isteyecekler. O yüzden ya genel anestezi yapacaklar, beni komple uyutacaklar ya da sadece lokal anestezi yapacaklar. Onu doktor karar verecek. 50 dolar verdim depozit olarak. Yani şu an yaklaşık bir 12-13 günüm var. Şimdi diş hekimimi arayacağım. İlk önce bu işin hallolması gerekiyor zaten. Dediğim gibi kaplama dişleri takabilmek için. Onun sonrasında bu işi hallettikten sonra sizlere bu videonun yorum kısmında belirteceğim. Ama biliyorum siz şimdi fiyatlarını falan merak ediyorsunuz. Konusu açıldı. O yüzden bir eve gidelim. Evde size fiyatlarından bahsedeceğim. Evet, şimdi eve geldim. Hepinizin merak ettiği Amerika'daki diş hekimi fiyatları konusunda sizleri biraz bilgilendireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi öncelikle benim sigortam yokken ki Amerika'ya ilk geldikten birkaç sene, hatta neredeyse 3 sene kadar ne sağlık sigortası yaptırdım ne de diş için herhangi bir sigorta yaptırdım. Yani şu anlarınızda Amerika'da yaşayanlar varsa bu tarz şeylerin ne kadar çok önemli olduğunu biliyordur. Çok basit bir örnek vereyim. Atıyorum dışarıda başınıza bir şey geldi, düştünüz, bir tarafınızı kırdınız. Ambulans çağırmanız 1000 dolardan 1500 dolardan başlıyor. Yani çoğu arkadaş, yani yakın arkadaşlarım da bana diyor bir şey olursa sakın ambulans çağırmayın diyor. Beni arabayla götürün, bir şey götürün ama hani ambulans çağırmayın, oraya gittiğinizde şu yapılmasın, bu yapılmasın. Çünkü sigorta olmadığı zaman size bir fatura çıkarıyorlar. 20 bin, 30 bin, 40 bin dolar. Şimdi böyle büyük bir şey olduğu zaman zaten sizi bayağı bir zorluyor. Aynı zamanda kredi skorunuz da yoksa hani kredinizden gidiyor, sonra onu düzeltmekle çalışıyorsunuz. Collection'a gidiyor vesaire. Bayağı bir iş var arkadaşlar. O yüzden yani sağlık sigortanızı ben her zaman yaptırın dedim. Benim işimden dolayı benim şirket bana sağlık sigortası da yapıyor. Onun dışında dış işinde sigorta yapıyor. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Mesela sizlere şimdi kaplamalardan örnek vereceğim. Normalde kaplamalar diş başı aşağı yukarı 1400-1500 dolar herhalde sanıyorum. Ben diş başı 700 dolar vereceğim arkadaşlar. Benim sigortam bir kaplamanın yarısını karşılıyor. Ben de
Şu sağ 2 tane var ya, en sağdakiler. İşte onların ikisinin de kaplama olması gerekiyor. O yüzden yani 1400 dolar ödeme yaptım ben. Onlar şu an tabii laboratuvarda benim dişi oluşturuyorlar, yapıyorlar. Şu an geçici olarak bir şey taktılar oraya. Birkaç hafta sonra dediğim gibi gittiğimde crown'ları takacaklar. Ama bu da değişti. Çünkü biraz önce sizlere bahsetmiş olduğum yere gittiğim zaman kadın yani direkt alınır diye düşündü. Büyük ihtimalle zaten onlar da para kazanmak için de almak isterler tabii ki. O alındığı zaman zaten onun tedavi süreci, kendine gelmesi, orasının tekrar crown'un hazır olması büyük ihtimal yine herhalde 3-4 haftayı alır diye düşünüyorum. Tabii onun da bana maliyeti alacak. Oraya gittiğim zaman benden sigorta bilgilerimi aldılar. İlk önce sigortayla konuşacaklar. Daha sonrasında bana haber verecekler. Sigortan onayladı, onaylanmadı tarzında. Bu işler Amerika'da böyle yürüyor arkadaşlar. Şimdi sizlere dişlerden bahsettim. Ben daha önce kanal tedavisi de oldum, dolgu da oldum. Bunların fiyatlarından bahsedeceğim sizlere. Şansıma demeyeyim, yani çoğu zaman oldu. Amerika'da ilk 2-3 sene sigortam yokken diş acısıyla hani dayanamıyordum. Erkenden yatıyordum ki sabah kalktığım zaman diş acım birazcık geçsin diye. Bunu büyük ihtimal hani buraya gelip burada bazı şeyleri ufak zamanlarda başarmaya çalışan insanlar bilir. Yani bazı şeyleri yapabilmeniz için ne kadar dişiniz birazcık acısa da hani diyorsunuz hani şu an param yok, şu an olmaz, bu an olmaz diye geçiştiriyorsunuz ya da işleme başlıyorsunuz. Oradaki işte atıyorum bu crown tedavisi benim bir arkadaşım daha olacaktı. O şu an crown'u yaptırmadı. Yani kaplamada şu an laboratuvarın üreteceği şeyi takmadı çünkü ona yaklaşık 1500-2000 dolar daha fazla para verecekti. Sadece çürüğü aldırdı, işte orayı bir temizletti ve şu an orası boşluk şekilde geziyor adam. Çünkü abi takması dediğim gibi sigortası yok, 1500-2000 dolar kadar para verecek. Yani sağlık söz konusu olduğunda tabii ki kendinize bakmanız gerekiyor ama Amerika'daki sağlık işlemleri zor oluyor arkadaşlar. Hatta geçenlerde haberleri izliyordum. Amerika'nın kendi vatandaşları işte Meksika'ya gidiyor, Kolombiya'ya gidiyor. Buralarda dişlerini yaptırıp geri geliyor. Yani bildiğiniz böyle bir turizm de olmaya başladı. Tabii dediğim gibi ben kaplamaya 700-1400 dolar para verdim. Sigortam olmasaydı 2800'dü. Daha öncesinde yine sigortam olduğu zamanlar sadece diş doktoruna gittiğim için onları çok iyi hatırlıyorum. Kanal tedavisi yaptık arkadaşlar. 350 dolar kadar para verdim. Onun sonrasında bir dolgu tedavisi yaptırmıştım. Dolgu yaptılar bir tane dişime. O da yaklaşık 125-150 dolar kadar cebimden para çıktı. Sigorta geri kalanını karşılamıştı. Ama sigortanız yoksa dediğim gibi olay çok daha farklı boyutlara doğru gidiyor. Zaten benim sigorta %50'sini karşıladı kaplamada. Bu arada kaplama en pahalı işlemlerden bir tanesi diş hekimine gittiğimiz zaman. Şu an bana yaptıkları şey aslında onların servislerindeki en pahalı işlemi yapıyorlar arkadaşlar bana. Eğer sigortam olmasaydı 3000-3500 olur diye düşünüyorum. Yani sizlere şöyle söyleyeyim, dolgu sigortasız herhalde bence 350-400 dolar civarıdır. Onun dışında kanal tedavisi büyük ihtimal 800-900 dolar civarındadır. Sigortanız olmadığını varsayıyorum. Onun dışında da kaplama 1500, 1600, 1700 dolara kadar çıkıyor. Gittiğiniz diş hekimine göre değişiyor. Diş hekiminin bulunduğu lokasyona göre değişir. Bunun dışında bir de benim elim kırıldı arkadaşlar. Bu da Allah'tan yine sigortam vardı. Yani kötü şeyler dediğim gibi ilk 2-3 sene hiç sigortam olmadığı zaman başıma gelmedi. İyi ki başıma gelmemiş dediğim gibi o zamanlar beni bayağı bir zorlardı. Ama şimdi sigorta olduğu zaman sizlere elimin kırılma hikayesini de anlatacağım. Gerçi hikayesini anlatmama çok fazla gerek yok ama ben Miami'deyken arkadaşlar yattayken ayağım kaydı, düştüm ve düşerken de elimi bu şekilde düştüğü için şurası çatladı. Yani elim koskocaman oldu. Bayağı bir acılı, sancılı süreçti. Biliyorsunuz aynı zamanda IT yaptığım için sürekli laptopta böyle çalışıyorum. Öyle olduğu zaman short term disability dedikleri şeyi de almadım. Ben aslında şirkete derdim bak parmağımı kırdım, çalışamıyorum. 4-5 ay onlar benim maaşımdan biraz kesinti yapıyor ama yine yaklaşık %80 gibi, %70 gibi ödeme yaparak 3-4 ay şeklinde size ödeme de yapabiliyor arkadaşlar bu şekilde sorunlar olduğu zaman. Tabii ben bunu pek bilmiyordum ama ben yine çalışmaya devam ettim bir şekilde. Daha sonrasında hani elimi kırar kırmaz hastaneye gittik Miami'de. Miami Devlet Hastanesi'ne gittik diyelim. Türkçe'ye çevirince biraz komik oluyor. Orada hemen sordular. Okan dediler alkol içtin mi? Dedim içtim. Dediler peki parmağının kırıldığının farkında mısın dediler. Tam şurası kırılmış arkadaşlar. Vallahi dedim bence kırılmamıştır dedim. Hayatımda şu ana kadar hiçbir şey kırılmadı. Zannetmiyorum kırılsın dedim. Doktor aldı gösterdi bak dedi kırılmış. Daha sonrasında hafiften bir sardı. Daha sonrasında dedi sana Orlando'ya gittiğin zaman işte şu kişiye görün. O sana alçı yapacak dedi. Sonra koluma alçı yaptılar. 3 ay boyunca alçıyla gezdim arkadaşlar. Cebimden sizce ne kadar para çıktı biliyor musunuz? Tahmin edin bakalım sizce ne kadar çıktı?
Yani dediğiniz rakamlar bence biraz hala yüksek rakamlar. Sizleri şu an duyuyormuş gibi yapıyorum ama büyük ihtimal herhalde 500, 600, 700, 1000, 2000 dolar diyorsunuzdur. Sadece 250 dolar çıktı arkadaşlar. Sadece 250 doları da Miami'deki devlet hastanesine verdim. O benim insurance'ımla anlaşması olmadığından dolayı yarı yarıya bir indirim alabildik. Ama onun dışında anlaşmalı bir yere gittiğim zaman burada hiç para vermedim arkadaşlar ama o zaman sigortam çok iyiydi. O zaman çalıştığım şirket de çok iyiydi zaten. Yani bana sigortanın en tapını yapmışlardı. O yüzden böyle bir avantajım olmuştu. Tam doğru elimi kıracağım tuttu. Ve o şekilde elimi de kırmıştım. Yani Amerika'da sağlık gerçekten çok önemli. Yani aklımda çok fazla hikaye var. Yani bunları anlatsam mı anlatmasam mı bilmiyorum ama hadi bir tanesini anlatayım. Mesela bir tanesi benim başıma geldi. Yine böyle çok acı çekiyorum. Yani artık çürük mü, kanal mı bilmiyorum arkadaşlar. O zamandır işte Uber'idir, DoorDash'idir, Amazon'udur. Günde 10 saat, 12 saat çalışıyorum. Hiç yerimde durmuyorum. Abi artık öyle bir noktaya geldi ki artık yani benim bunu yaptırmam lazım ama yani para da vermek istemiyorum abi. 1500, 1000, 2000 yani minimum bu kadar para vermem gerekiyor. Çünkü sigortam yok. Daha sonrasında araştırmalarıma göre bu bölgelerde bu işleri yapan bazı insanlar varmış. Tabi bilmiyorum hani ne kadar legaldir, illegaldir bunu ben size önermiyorum. Ben sadece yaptığım için söylüyorum. Burada bir tane işte bir kadın vardı. Kendi evine böyle ofis falan kurmuş. Hani aynı diş hekimi gibi. Hani ofis şeklinde kullanıyor kendi yaşadığı yeri. Onun yanına gittim, tık tık yaptı, etti. 400 dolar mı, 300 dolar mı ne verdim? Sigortam varmış gibi. Kadın kendi evinde halletti. Bu tarz yerler var. Daha önce bir arkadaşım daha gitmişti. Hatta üst dişlerini kaplama yaptırmıştı arkadaşlar. Bu kaplama dediğim şey vener olarak geçiyor. Benim de üst dişlerim kaplama mesela. Ben bunu Türkiye'de yaptırmıştım. Abi arkadaş 2000 dolara mesela bütün üst dişlerini vener kaplama yaptırdı. 2000 dolar para verdi. Sizlere bahsetmiş oldum. Hani evini ofis gibi kullanan bazı insanlar oldu. Yani bu insanlara ulaşabilmeniz için de referanslarınızın olması gerekiyor. Çünkü herhalde legallik sıkıntıları oluyor. Ama böyle olaylar da var. Yani büyük ihtimal bunları sizlere çok fazla bahsetmezler ama bu tarz insanlara da ulaşabilirsiniz. Benim çok fazla bir bilgim yok dediğim gibi. O yüzden sizlere çok fazla şey anlatmıyorum. Zaten YouTube'da ne zaman sizlere çok detaya girdiğim zaman, işin inciğine, boncuğuna böyle şeyler anlatmaya başladığım zaman başıma bir şey geliyor. O yüzden bu kadar anlatacağım sizlere. Burada da bir şekilde çaresi bulunuyor bazı şeylerin. Gerçekten sigortanız olmadığı zaman. Bir şey daha söyleyeceğim. Bunu da bazı insanlar yapıyor, görüyorum. Hani hastaneye gidiyor. Hastaneye gittiği zaman adını soyadını yanlış veriyor ya da adını soyunu doğru veriyor ama Social Security numarasını yanlış veriyor. Sonra ya da başka bir adres veriyor. Sonrasında hastane hani ödemeniz gereken tutarı o adrese yolluyor ama o aslında siz yaşamıyorsunuz orada falan. Tabii bu tarz şekilde yapanlar da var arkadaşlar. Hani bunun legallik yolu nedir, var mıdır, yok mudur bilmiyorum ama tabii legal olmayan bir şey. Onun dışında da zaten yakalanırsanız da kredi skorunuz giderek aşağı iniyor. Collection'a kadar gidiyor. En sonunda hastane sizle pazarlık yapıyor. Diyor bunun ne kadarını ödeyebilirsin, ne kadarını ödeyemezsin. Sonra onların bir fundu var. Oraya insanlar bağış yapıyor. Sonra oradan silmeye başlıyor sizin borçlarınızı. Ve ödeyebileceğiniz bir şekilde size bir ödeme tutarı sunuyor. Yani sağlık sektörü burada bilmiyorum yani Türkiye'de de çok fazla sağlık sektöründe hep özele giderdim. Devlette çok fazla sıra olurdu. Hani herkes devlet çok iyi falan diyordu Türkiye'de ama orada bir sıra alıyordum. Bana 2 ay sonrasını 3 ay sonrasına veriyorlardı. Hani burada hemen gidip yani bir hafta 2 hafta içinde en azından diş hekimi görebiliyorsunuz ya da sağlık sorunu karşılaştığınız zaman hani hekimleri görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi sigortanız varsa çok faydalı oluyor ama sigortanız yoksa gerçekten çok maliyetli oluyor. Yani bildiğim, duyduğum şeyleri bu videoda çok bahsetmek istemiyordum açıkçası ama bilmenizde fayda var. Yani ben de sizlere hazır böyle bir diş hekimi fiyatları diye bir video çekmek istedim. Benim de başıma sürekli gelmiyor ama geldiği zaman da inşallah sigortam o ara vardır diye dua ediyorum. Çünkü çok fazla para vermek istemiyorum arkadaşlar. Sağlık bu. Ben elimi kırdığım zaman çok basit bir örnek veriyorum. Hani şurası kırıldığında dedim ya sizlere hastaneye gittim 250 dolar verdim alçı yaptılar falan diye. O işlemlerden sonra benim sigortaya yansıdıkları faturayı gördüğümde şöyle bir dedim gerçekten sıkıntılı bir süreç. Toplam 7 miydi 8 bin dolar kadar bir maliyeti olmuş. Yani benim sigortaya hastane onlara 8 bin dolarlık bir ödeme çıkarmıştı. Dediğim gibi ben sadece hani 250 dolarlık bir kısmını vermiştim. Yani buraya geliyorsanız sigortanızı yaptırın arkadaşlar. Ben dediğim gibi 2-3 sene sigortasız yaşadım ve bu şekilde sorunlar çektim. Yani Allah'tan çok büyük sağlık sorunları yaşamadım. Sürekli spora gidiyorum, sağlıklı besleniyorum, antrenman yapıyorum. Kendime iyi bakıyorum. Biliyorsunuz benim kanalda. Beni takip edenler iyi bilir ama abi yeri geliyor hiç beklemediğiniz bir yerden al kolumuzu kırdık, al dişimizde kaç tane kanal oldu, şimdi kaplamalar oldu. Her şey bir insan başına gelebiliyor. O yüzden tedbirinizi almakta fayda var. Umarım bu video sizlere yardımcı olmuştur.
Dediğim gibi ben şimdi bir 20 gün sonra dişi çektireceğim şurada 20'li. Daha sonrasında kaplama dişleri taktıracağım vesaire. Benim bayağı bir işim var. Bu arada ben $1400 kadar sizlere bir ödeme yapacağımdan bahsetmiştim ya diş hekimine. Onu yaptım ama o şöyle oldu. Dedim bunu 6 ay taksit yapabiliyor musunuz? Baktım hiç faiz olmuyor. 6 ay taksit yapabiliyorlar. 6 ay taksit şekilde ödeyeceğim. Bunu hani bu şekilde sizlere ödeme kolaylığı da bazı yerler sağlayabiliyor. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.